Belki de bugüne kadar yediğiniz en iyi mezeyi yapacağız. Hemen şöyle çıkartalım. Artık meyhanelerde bile görmemiz hayal olan müthiş bir meze yapacağız. Kuzu gömleklerim. 300 gram kuzu ciğer. Şöyle beraber açalım. Hemen üzerine geçecek kadar su ve buz. Soğuk suda sizden istediğim sadece 15-20 dakika bekletmeniz. 15 dakika sonra hiç bıçak falan gerek yok. Buzla suya koyunca nasıl kolay soyuluyor görüyor musunuz? Direkt böyle geliyor. Bir havlu kağıtla ciğerimizi kuruluyoruz. Uzun şeritler halinde kesiyorum. Hepsi eşit olmalı yalnız. Burası çok önemli. Harika. Bakın hepsi hemen hemen eşit. Aynı boyda istiyorum. Ne bu çok büyük ne çok küçük. Ciğeri şöyle bir yıkayın. Bakın suyunu görüyor musunuz? Suyu açılana kadar suyunu akıtın. Tekrardan bakalım büyüklüğüne. Kafalarda bir soru işareti kalmasın. Bakın görüyor musunuz? Tavla zarı büyüklüğünde. Bu tuz sayesinde ciğerimiz kızartırken sıkılaşacak ve kesinlikle siyahlaşmayacak rengi. Kapağını kapat. Hemen bu dolaba. Eğer dolabınızın 0 derece bölümü varsa 0 derece bölümüne, yoksa da +4'e koyup 1 saat bekletiyoruz. Sizden istediğim sadece 1 saat. En ufak kokusu olmayan yumuşacık ciğer yiyeceksiniz. Sadece 1 saat beklemenizi istiyorum. Ocağın en büyük gözü en kısık şekilde lazım. Çelik tava kullanıyorum. İsteyen teflon tava kullanabilir. Teflon tava kullanırsanız çok daha kolay yaparsınız ama çelik tavadaki lezzet olmaz. Bir çay bardağının yarısı kadar zeytinyağı, bolca zeytinyağı ihtiyacımız var bu tarifte. Bir büyük soğanın sadece yarısı ihtiyacımız olan. Yeter ki soğanlar böyle küçük küçük olsun. Yağ ısınmış. Şöyle bir karıştırıp ocağımı orta ateşle en düşük ateşin ortasına getiriyorum. 2 tane sivri biber. Sivri biberleri de çekirdekleriyle birlikte ince ince doğruyorum. Müthiş lezzetli bir şey yapıyoruz. Bunu yiyenler inanamayacak. Biberler de tavanın içine. Fakat çekirdekleriyle birlikte dikkat edin. Çekirdeklerin lezzetini almamız lazım. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir tavaya yayalım. Harika. Bu burada kavrulurken 1 yemek kaşığı kuş üzümü, üstünü geçecek kadar sıcak su. Aynı anda yapıyoruz. Herkes yapabilsin diye. En ufak ölçüsüne kadar veriyorum. 1 su bardağı pirinç. Hemen yıkayalım. Suyun rengi normale dönüp benim için pirinçlerin bu kadar yıkanması yeterli. İyice suyunu süzdükten sonra hiç pirinci bekletmek falan yok. Hemen ocağımızın başına. Ve burada artık önemli olan pirinçleri soğanla birlikte iyice kavurmak. Püf noktası çok iyi ve uzun süre kavurmak. Kavururken 1 çay kaşığı yeni bahar. Baharatların sıralamasına dikkat edelim. Lezzet her zaman ufak detaylarda saklı. Her zaman. Kavururken yeni bahar atıyoruz. En az 3 dakikadır kavuruyorum. Bir 5 dakika kavuracağım. Üşenmiyorum. 5 dakika kavurduktan sonra şöyle bir yayalım. Harika. Hemen kuş üzümlerimi süzelim. Kuş üzümlerini süzdükten sonra
2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Karabiber baskın olmalı ve 1 çay kaşığının yarısı kadar kimyon. Pirinç ölçüsünde kullandığım bardakla 1 bardak pirince 1 bardak sıcak su. Koray, su az olmadı mı? Hayır, olmadı. Çünkü fırında da pişeceği için pirinçlerimin biraz diri olmasını istiyorum. Müthiş. Kapağını kapat. Altını kıs. Artık sadece suyunu çekmesini bekliyoruz. Bu kadar. Pilavımız yavaş yavaş olurken esas olanımız ciğerler. Bakın şimdi, en ufak koku olmamasını isteyenler, sıvı çıktıktan sonra artık bunun kokma ihtimali veyahut da lezzetsiz olma ihtimali yok. İsterseniz bunu dana ciğerden de yapabilirsiniz. Biz kuzu ciğer kullanıyoruz. Şunu görüyor musunuz? Şu olmayacak. Ha, diyen varsa ki ben vampir gibi adamım, bana da içerim. Hemen 2 yudum şatlayın. Bitti mi? Bitmedi vatandaş. Devam. Avucumun aldığı kadar fazla tamamıyla ceviz içi. Hemen at. Hemen es. Fıstık atmadın. Bizim izlediklerimizde fıstık oluyor. Arkadaşlar, biz eski meyhane usulü meze yapıyoruz. Şu tarifleri inanın hiçbir yerde bulamazsınız. Eski İstanbul beyefendileri, eski Ermeniler, Rumlar iyi bilir. Bakın, ezdim ama tane tane de içinde bıraktım. Dikkat edin. Pilavımıza bir bakalım. Evet, suyunu çekmiş, görüyor musunuz? Sadece 5 dakika. Altını kapatıyorum şu anda. Bir avuç dereotu. Muhteşem bir şey yapıyoruz demiştim. İnce ince doğrayın. İnce ince. Dikkat edin, altını kapattıktan sonra dereotunu atıyorum ki dereotu kaybolsun istemiyorum içinde. Kapağını kapatıyorum. Dinlenmesine izin veriyorum. 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Hemen bakalım. Yağımız ısınmış. Bütün ciğerler içine. Sadece ve sadece 1 dakika. Kesinlikle ciğerleri kurutmamak lazım. Unutmayın, bu yemeğin başrol oyuncusu ciğer. Sadece 1 dakika. 1 dakika sonra cevizler. Bugüne kadar yediğiniz en iyi mezeyi yiyor olabilirsiniz. Bununla yarışmaya girseniz birinci olmama şansınız yok. 30 saniye ciğerlerle kavuruyoruz. Yağını çıkartıyoruz. Tavamızın altını kapatıyoruz. Pilavın içine poğaça ediyoruz. İyice karıştır. Bak, pilavı görüyor musunuz? En ufak yapışma yok. Çelik tavada yaptığımız halde. Böyle bir şey olur mu ya? Şuna bakar mısın? Böyle bir şey olur mu? Örnekten suyunu süzdüm. Herhangi bir kap alabilirsiniz. İyice sıkıştır. Bunu yaparken ciğer yediğinizi hissedeceksiniz. Yani içi pilav yemeyeceksiniz. Çok az zeytinyağı, tuz, fırçala. Burası çok önemli. En önemli püf noktalarından bir tanesi. Bıçağınızla şöyle çok hafif deliyorum, bakın şuraya kadar. Ve içine içme suyu. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar. Bunu neden yapıyoruz? Pirincimizi diri pişirmiştik. Ciğerimizi tam pişirmemiştik. Fırında pişerken suyla birlikte pirinç pişmeye, ciğer pişmeye devam edecek. İçi sulu sulu müthiş bir ciğer mezesi yiyeceksiniz. Ne varsa eskilerde var. İşte en önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Bir yumurtanın sadece sarısı, iyice karıştır. Ve tamamen her yerine sarısını sür. Bu fırına. Nasıl görüntü?
200 derece 45 dakika kontrollü. Kuzu gömlekleriniz küçük kaldı diyelim. Kalan içle doldur. Kapat. Buyurun. Nasıl görüntü? Kapat kapağını. Bu hemen buzluğa. Bu hemen buzluğa. 6 ay boyunca ne zaman isterseniz, hatta 8 ay boyunca çıkartıp sadece üstüne yumurtasını sürüp sarısını pişirebilirsiniz. Buzlukta da bir ben eksiğim. Her şey ağzına kadar dolu. Bu kadar basit bir salatayı bugün neredeyse bulamıyoruz. Hemen ince ince soğanı doğruyoruz. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Sizden istediğim en az bu kadar ince olması. Tuz. Siz videoda izlerken kısa görüyorsunuz. Oysa ki en az 2 dakika boyunca soğanı şöyle ovuyorum. Bakın iyice sulandı, görüyor musunuz? Bütün acısı çıktı. Bir kırmızı soğan için bir avuç maydanoz. Yaprakları sapsız. Kesebildiğiniz kadar ince kesin. En az bir çay kaşığı sumak. Limon. İki dilim ayır. Zeytinyağı. Bolca zeytinyağı. Harika. En az 3 yemek kaşığı. Hemen karıştır. Zaten soğanlı tuzlu olmuştuk. O yüzden tuza gerek yok. İyice karıştırdığınıza emin olduktan sonra burada sırasını beklesin. Şunu hemen belirteyim. İlk başta 20 dakika fırının orta gözünde pişiriyoruz. Daha sonra altı pişmesi için 20 dakikada altında pişiriyoruz. Hatırlıyor musunuz? Soğanımız vardı. Bunun yanında müthiş yakışır. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Tam anlayamadım. Olaya şöyle gireceğim. Şunun da tadına bakmak ister misiniz? Buyurun. Bunun üstüne fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sadece yapıp tadına bakın. Bugüne kadar yediğim en iyi meze diyebilirsiniz. Sakat etten, ciğerden hoşlananlar. İzleyip hala abone olmayanlar var. Gözüm üstünüzde. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.